Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün Naruto ve Boruto'daki en güçlü 20 düşmandan bahsediyor olacağım. Videoya Kashin Koshi ve Itachi dahil değil. Çünkü ikisi de başta kötü karakter gibi gözükseler de sonradan iyi olduklarını öğrendiğimiz karakterler. Aynı şekilde Sasuke'nin de kötü olan hali var. Sıralamaya Eida ve Daimon dahil değil. Videodan spoiler yemek istemiyorsanız Boruto manga 68'e kadar okumuş olmanız lazım. İyi seyirler dilerim. 21. sırada Danzo var. Evet, biliyorum video başlangıçta 20 karakter dedim. Danzo'yu merak edenler illaki olur diyerekten 21. sıraya koydum. Gençken Hiruzen'in rakibiydi. Danzo, Naruto serisinin en iyi Futon kullanıcılarından birisidir. Izanagi ve Kotoamatsukami gibi güçlü iki tekniğe sahip. Danzo sizlere fazla güçsüz bir karaktermiş gibi gelebilir. Ancak Itachi Sasuke'nin Danzo'yu öldürdüğünü duyduğunda çok fazla şaşırmıştı. Buradan Danzo'nun ne kadar güçlü olduğu anlaşılıyor. Bir de Danzo genç olsaydı Sasuke'yi yenebileceği söylendi. 20. sırada Pain var. Birçoğunuz şu an nasıl lan demiş olabilirsiniz. Videoda Boruto karakterlerini de dahil ettim. Pain çok gerilerde olması normal yani. Pain'in güçlerini zaten biliyorsunuzdur. Ben Pain'in gücü hakkında unutulan bir şey söylemek istiyorum. Sage Naruto Pain'i yeniyor. Ancak o savaşta Naruto Pain'den daha güçlü değildi. Naruto hem köyden yardım aldı Pain'in güçleri hakkında, hem de Pain Naruto'yu öldürmemeye çalışıyordu. Canlı bir şekilde Akatsuki'ye götürmek istediği için zorlandı. Bir de Naruto ile savaşmaya başlamadan önce Konoha'ya Shinra Tensei yaptı. Yani savaş başlamadan önce kendi çakrasını çok büyük bir ölçüde azaltmış oldu. Kısacası 16 yaşındaki Sage Naruto Pain'den güçlü değil. 19. sırada Fuchsia Kisame var. Fuchsia Kisame hayranlar tarafından Kisame'nin Gai Sensei ile olan savaşındaki son haline verilmiş bir isim. Son savaştaki hali var. İlk savaşı değil. Pain için Databook'ta Akatsuki'deki herkes ondan korkuyor. Pain yenilmez gibi ifadeler kullanıldı. O zaman nasıl Kisame daha güçlü diyeceksinizdir. Kisame Pain'den daha güçlü olan Killer Bee ve 7. kapı Gai ile savaştı. Ayrıca Kisame hız, AP ve dayanıklılık olarak Pain'den daha üstün. Pain Hux yani yetenek olarak üstün olduğu için savaşlar savaşı kazanır. Çakra emme yeteneği sayesinde Kisame'nin suyunu emer veya Shinra Tensei ile Kisame'yi ittirebilir. Her zaman savaşı kazanan daha güçlü değildir. Pain sahip olduğu Rinnegan yetenekleriyle Kisame'yi dediğim gibi yenebilir. Bu arada 7. kapıyı açmış Gai'ın Pain'den daha güçlü olduğunun kanıtı da şu. Naruto Pain ile savaşırken köyde Gai Sensei ve takımı yoktu. Yani olsalardı Pain ile Gai Sensei savaşırdı. Yanlış hatırlamıyorsam savaş bitince gelmişlerdi. Hatta izlerken diyordum Gai, Lee, Nishi, Tenten bunlar nerede demiştim. 18. sırada Boro var. Bu sıralama yaparken beni en çok zorlayan karakterler Boro ve Delta'ydı. Boro, Boroshiki'den direkt tek yediği için fazla zayıf durdu. Ancak bence Pain ve Kisame Boro'nun dayanıklılığını aşamaz. Tam emin değilim. Kisame ve Pain daha güçlü de olabilir. 17. sırada Sage Kabuto var. Birçok kişi Edo Itachi'nin Sage Kabuto'dan güçlü olduğunu söylüyor. Ancak o savaşta Kabuto Itachi'den güçlüydü. Dövüş boyunca denk dövüştüler. Sonda Itachi Izanami yaparak kazanıyor ama herkesin unuttuğu bir şey var. Izanami Genjutsu'nu yapabilmek için zaman lazım. Sasuke de Itachi için bu zamanı kazandırdı. Yani Sasuke olmadan Itachi Kabuto'yu tek başına yenemez. Kabuto bu serinin en çok küçümsenen karakterlerinden birisi. 16. sırada Orochimaru var. Sage Kabuto Orochimaru'dan güçlü ama Orochimaru'nun War Arc'daki hali Kabuto'nun güçlerini kullanabilir. Bu bilgiye göre Orochimaru da Kabuto kadar güçlü. Hatta Orochimaru'nun savaş tecrübesi Kabuto'nun savaş tecrübesinden daha yüksek olduğu için Orochimaru Kabuto'dan güçlü diyebiliriz.
Bu nedenle ben Orochimaru'yu Kabuto'nun önüne koyuyorum. Bir de Orochimaru War Arc'ta Edo Tensei ile sadece Hokage'leri diriltti. Kendisi savaşmadı. Yani ama Kabuto'nun güçlerine sahip olduğu bilgisinden dolayı onu bu sıralamaya aldım. Kabuto'nun güçleri olmadan Itachi ve Pain'den zayıf. 15. sırada Zetsu Yamato var. Zetsu'nun Yamato'yu kontrol ettiği formu Edo Hiruzen ile savaştı. Karin tarafından yıkıldığı için küçümseniyor. Daha doğrusu böyle bir karakter olduğu bile unutulmuş. 14. sırada Indra var. Indra'nın gücünü filler bölümde gördük. Net bir şey söyleyemeyiz bu yüzden. Ama o filler bölümlere göre bu sıralamada yeri burada olmalı. Perfect Sonosu ile Zetsu Yamato'yu yenebilir. Indra'nın yetişkin halinin gücünü bilmiyoruz. Yetişkin halde mantık bakımından tecrübe artışı olacağı için çok daha güçlü olması lazım. 13. sırada Jubito var. Jubito normalde böyle aşırı güçlü, herkesin içinden geçecek bir karakter hissiyatı verdi bizlere. Ama ne yazık ki Minato'dan ve Tobirama'dan hırs olarak fark yediği sahnelerde var. Ve bu nedenle biraz güçsüz bir karaktermiş gibi gözüktü. Tabi oralarda mental olarak çökmüştür diye hatırlıyorum. Speed Blitz yemesinin sebebi buydu galiba. Obito bu formdayken Jobi'nin Jinchuriki bu nedenle Kamu'yu kullanması kısıtlandı. Kamui yeteneğiyle ışınlanma çakrını azaltmaz ama ışınlarken başka bir cisim veya başka birisiyle beraber ışınlarsan çakran azalır. Jubi de çok devasa bir yaratık olduğu için beraber ışınlanması fazla çakraya bedel oluyor. Bu nedenle Obito, Jubito formundayken hiç Kamui'yi kullanmadı. Obito denince insan aklına Kamui geliyordu. Şimdi Kamui'yi kullanamayınca karakter fazla zayıflamış gibi durdu. Yani Jubi, Obito'nun çakrasını ve dayanıklılığını arttırdı ve ona hakikate eren küreler kazandırdı. Ama Kamui yeteneğini elinden aldı. Zaten Obito pek Rinnegan yetenek kullanan birisi değil. Kısacası Jubito güçlü ama bir yandan güçsüz olan bir karakter formu. 12. sırada Madara var. En azından birçoğunuz Madara'yı 12. sırada görünce çok şaşırdığını düşünüyorum. Bu sıralamada Madara'nın önünde olan 11 kişiden 10'unun Madara'dan güçlü olduğuna kesin eminim. Hatta 9 diyeyim. Bir tanesinden de eminim. Ondan da bahsedeceğim zaten. Madara hakkında bir videom var. Bu yüzden bu videoda çok da bir şey anlatmayacağım. 11. sırada Sasuke var. Sasuke Naruto'yu ve Kage'leri öldürmek istediği Bishu'ları Genjutsu'ya aldığı halinden bahsediyorum. Yani Boruto'daki yetişkin Sasuke değil, BCS Sasuke veya PV Sasuke olarak isimlendiriliyor. Ben Indra mod Sasuke demeyi tercih ediyorum. Daha çok BCS yani Bishu Chakra Sono kullanıldığı için BCS yazdım ekrana. Sasuke bu formundayken en güçlü tekniği olan Indra okunu kullanabiliyor. Bishu'lardan çektiği çakra sayesinde Sonos'unu güçlendirdi. Eğer ki Rinnegan kullanmakla ustalaşmış olsaydı Naruto'yu yenebilirdi. Bu savaşta Naruto'da Sasuke'nin de 32 güçlerini kullanmak konusunda tecrübesi fazla. 10. sırada Kaguya var. Önceden Naruto ve Sasuke'nin Kaguya'dan güçlü olduklarını söylemiştim. O zaman Sasuke neden Kaguya'nın gerisinde diye soracaklar, illaki olacaktır. Buradaki Sasuke Naruto ile olan son savaştaki Sasuke ve ben de BCS Sasuke'nin Kaguya'yı yenebileceğini düşünmüyorum. Kaguya'nın Madara'dan güçlü olduğu bilgisi bizlere mangada geçen diyaloglardan ve Databook'taki Kaguya'nın yetenekleri Madara'nın yeteneklerini aşıyor tarzında olan ifadeden geliyor. 9. sırada Toneri var. Arkadaşlar Toneri'nin en güçlü düşman olduğu ifade film afişinde geçen bir ifade. Ben de biliyorum. Ama illaki bunu yazarken yazardan izin almış olmaları lazım. Ya da yazan kendisi böyle yazın demiştir. Çünkü The Last filmi hikayeyi etkileyen tek Naruto filmi. Hikayesini stüdyo değil de yazar yazdığı için bunun doğru olma ihtimali de çok yüksek. Bir de stüdyo neden böyle bir ifade kullanmak istesin ki? Madara zaten Toneri
Toner'den daha çok seviliyor. Adamlara kalsa en çok sevilen karakterler en güçlü karakterler olsun, en nefret edilenler de en güçsüz karakterler olsun. Yani bu kadar Madara ve Kaguya hayranı varken insanların daha önce hiç görmediği, tanımadığı bir karaktere neden böyle bir tanım yapsınlar? En güçlü ifadesini kullansınlar. Zaten stüdyonun amacı para, izlenme gibi şeyler olduğu için en çok sevilen düşmanlara böyle şeyler yazmak isterler. Neyse biz Toner'den bahsedelim. Toner Tenseigan'a sahip ve 19 yaşında Naruto ile savaştı. 19 yaşındaki Naruto ve 19 yaşındaki Sasuke yani işte The Last Star'leri Kaguya'dan daha güçlü. Toner de The Last filminde 19 yaşındaki Naruto ile savaştı. Bu nedenle Kaguya'dan ve Madara'dan güçlü olduğunu düşünüyorum. Tabi Kaguya Ame no Minaka tekniğine sahip. Bu teknik ile Toner'e karşı bir şansı var. 8. sırada Delta var. Evet, birçoğunuz şu an nasıl ya Delta Shippuden'deki 4 büyük düşmandan nasıl daha güçlü olur diyordur. Delta temel Hokage'yi Naruto'ya üstünlük kurmayı başardı. Ben yetişkin temel Naruto'nun Shippuden'deki herkesi yenebileceğini ya da neredeyse herkesi yenebileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi Naruto, Fusion Momoshiki'nin bazı saldırılarına tepki vermeyi başardı. Bir de Naruto Delta ile savaşırken Delta'yı çocuklardan uzak tutmaya çalışıyordu. Aynı şekilde bilgi toplamak için başta bilerek dayak yer gibi yaptı. Sonradan ciddileşiyorum dedi ve ciddileştikten sonra da Taijutsu'da denk dövüştükleri yerlerde vardı. Evet, bana da saçma geliyor bir cyborgun Madara'dan, Kaguya'dan falan güçlü olması ama Boruto zaten saçma bir seri olduğu için dolayısıyla Boruto'nun güç dengesi de saçma. Naruto Shippuden'in son 100 bölümündeki denge de biraz saçmaydı. Onu da söylemeden geçmeyeyim yani Naruto kusursuz diye bir şey demiyorum. Bu arada cyborg olduğu için Genjutsu da işlemiyor. Yani Mugen Tsukuyomi'den de etkilenmeyecek. En azından böyle düşünülüyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Naruto o savaştaki gücü ne kadar da bilmiyoruz. Kendisini ne kadar zayıflattığını bilmiyoruz. Belki de The Last filmindeki halinden daha zayıf bile yapmış olabilir o an kendisini. Çünkü Naruto bilgi edinmek için kısıtlıyordu kendisini. Delta'nın gücü hakkında bu yüzden net bir şey söyleyemiyoruz. Beni bu sıralamayı yapmakta en çok söylenen iki karakter bir Delta, ikincisi de Boro'ydu. 7. sırada Borushiki var. Boruto, Base Momoshiki'nin %80 gücüne sahip, ilave olarak da Rasengan yapabiliyor. Bunun üzerine mangada Boruto'nun tamamen 1.32 olduğunu ifadesi geçti. Gücü daha da arttı ama ben burada %80 Base Momoshiki gücüne sahip olan halini listeye aldım. Şu kod arkı bir bitsin. Kod arkı güç sıralaması yapacağım lan. Yani şu anda mangada devam eden sezonun güç sıralamasını. 6. sırada Kinshiki var. Kinshiki çok fazla küçümseniyor. İnsanlar Kinshiki Kage'ler tarafından yenildi diyor. Ancak Sasuke olmasa Chouchiro ve Kurotsuchi Kinshiki'ye karşı hiçbir şey yapamazlar. Sizlere Kinshiki'nin nasıl Madara'dan ve Kaguya'dan güçlü olduğunu açıklayayım. Önceki videolarda da anlatmıştım ama önceden söylemediğim bazı bilgileri de söyleyeceğim. Öncelikle Sasuke yeni düşmanlar Kaguya'dan güçlü olabilir diyor. Burada bahsettiği yeni düşmanlar Momoshiki ve Kinshiki. Sonradan Sasuke hipotezim doğruymuş diyor ve bu konuşmaların hepsi mangada geçiyor. Mangada geçen olayları ve konuşmaları inkar etmiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Aynı şekilde Kage'leri yenildi olayı çok yanlış yorumlanıyor. O sahnede Sasuke kılıcıyla Kinshiki'ye vurduktan sonra Kage'ler Kinshiki'ye yetenek tutturmayı başarıyor. Kinshiki'yi Sasuke yendi. Kage'ler sadece kitle kontrol kullandı. Bir de o kitle kontrole bir bakalım isterseniz. Chouchiro Suiton tekniğiyle Kinshiki'nin çakra noktalarını kapatıyor. Sonra da Kurotsuchi Love tekniğiyle yere sabitliyor. Tabi Kinshiki bu yeteneği yedikten sonra sabitliyor. Bir karakterin çakra noktaları kapatıldıysa eğer o karakter hareket edemez, savaşamaz ve kendisini çakra ile iyileştiremez. En azından kapatılan noktalar için geçerli bu. Bakın bakalım Kinshiki'nin kaç tane çakra noktası kapatılmış. Yani bu saldırı Kaguya'da ise Kaguya'da savaşamaz hale gelecek. Bu çakra noktalarını kapatma mevzusunun en iyi iki örneği Chunin sınavlarındaki Naruto ve Naruto'nun Hokage olduğu gün bölümündeki Naruto'dur. Neji, Chunin sınavlarındaki Naruto'nun çakra noktalarını
noktalarını kapatmıştı. Ama Naruto'da Kurama olduğu için ve Kurama'nın olduğu yerdeki çakra noktaları kapatılmadığından dolayı Kurama Naruto'ya çakrasından verebildi ve Naruto kurtulup savaşmaya devam etti. Hokage olduğu gün bölümünde ise Himawari Naruto'ya yaptığı vuruş ile Naruto'nun hareket etmesine engel oldu. Neden Kurama o günde çakra vermedi diye soracak olursanız, çünkü Himawari'nin vurduğu yer ile Neji'nin vurduğu yer aynı değil. Himawari Kurama'nın olduğu yere vurdu. Yani Kurama'nın da çakra noktalarını kapatıyor. Bu arada abi orada istemeden yaptı, Boruto'ya vuracaktı diyenler illaki olacaktır. Biliyorum arkadaşlar, ben de izledim o OVA bölümünü. Sadece çakra noktalarını kapatma olayını anlatmak için örnek verdim. Yoksa ben Himawari base Naruto'dan güçlü demiyorum yani. Bazı lafı çarptıracak olan arkadaşlar vardır diye bunu da açıkladım. Birkaç tane daha argüman sunardım ama videoyu hiç fazla uzatmak istemiyorum. Yorumlarda Kinshiki vs Kaguya tartışması yaparız. İsterseniz Kinshiki ne kadar güçlü diye bir videoda hazırlayabilirim. Orada nasıl Shippuden'deki herkesten güçlü olduğunu anlatırım. 5. sırada Fuushid Urashiki var. Guidebook'ta Urashiki'nin Kaguya gibi güçlü bile 32 olduğu bilgisi bizlere veriliyor. Hangi kaynak olduğunu bilmiyorum ancak bir tane dergide Urashiki'nin Base Momoshiki ve Kinshiki'den güçlü olduğu yazıyor. Tabii bu dergi ne kadar doğru bilmiyorum. Ben editi yaptıktan sonra öğrendim. Guidebook'ta yazan Kaguya gibi en güçlü 32'lerden olduğu. Normalde bu bilgi olmasa Kaguya'nın bir üstüne koyardım. Siz Urashiki'yi istediğiniz yere koyun. Ben bu videonun editini düzenlemekle uğraşmak istemiyorum. Bir de Urashiki kanon bir karakter. Her ne kadar mangada geçmese bile yazar tarafından çizilmiş bir karakter. 4. sıra Fuushid Momoshiki var. Anlatmaya gerek yok gibi, zaten ne kadar güçlü olduğu belli. 3. sırada Jigen var. Jigen Momoshiki'den daha güçlü. Çünkü Naruto ve Sasuke'nin zayıflatılmamış olan haliyle savaştı. Momoshiki zayıflatılmış halleriyle savaştı. 2. sırada Code var. Code için Jigen kadar güçlü dendi. Bizim mangada gördüğümüz Code limitli kodlu. Büyük bir ihtimalle limitleri kaldırılınca Jigen'den güçlü veya Jigen'in seviyesinde olacak. Kodun gücüne teorik yazmayı unutmuşum. Benim teorim kod arkının sonunda kodun limitsiz halini göreceğiz. Yani en güçlü halini. Bakalım tahminim tutacak mı? 1. sırada Ishiki var. Tartışmasız Ishiki şimdiye kadarki gördüğümüz en güçlü düşman. Hadi Daemon ve Eida'yı dahil etsek belki değişebilir. Onları dahil etmediğim için Ishiki'ye en güçlü düşman diyorum. Ishiki için TV Tokyo Studio en güçlü düşman ifadesini kullandı. Bu ifadeyi hep bir dönemin en güçlü düşmanı değiştikçe kullanıyorlar. Zamanda Madara için, sonra Kaguya, sonra da Toneri için kullandılar. Ve şimdi Ishiki için kullanıyorlar. Bu söz kendisinden önceki düşmanları kapsıyor. Kardeşim, TV Tokyo manga yazar değil ki. Ya uyduruyorlarsa diyorsanız, aha da Kurama'nın sözlerini ekrana koyuyorum. Ishiki için şimdiye kadarki gördüğümüz, karşılaştığımız düşmanlar arasında ayrı bir seviye dedi. O farklı bir canavar dedi. Kurama'nın bu sözlerinden bile Ishiki büyüktür Toneri, büyüktür Kaguya, büyüktür Madara, büyüktür Jubito sonucu çıkıyor. Video bu kadardı. Kanalın en uzun ikinci videosunu yüklemiş oldum. Herkes bilmez 20 dakikalık Bakugan videosu vardı bir de. Sıralamada katılmadığınız yerleri yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Beraber tartışırız. Video bu kadardı. Hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakmayı unutmayın. Daha fazla Naruto ve Boruto videosuna haberdar olmak için de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.